Merhabalar, Cities Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Karlı bir güne tekrardan uyandık. Bu bölümde şöyle şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle şurayı göstereyim size. Manzaramız bu. Şehir 10 numara bir hal aldı. Şimdilik buranın işini bırakacağız. Biz ufak bir projeye girme kararı aldık diyelim. Arkadaşlar şehir stadını bayağıdır bekletiyoruz. Bayağı da isteyen vardı. Ben ufaktan şehir stadıyla alakalı bir yer tasarladım. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Burada yeterli yakıt yok. İkmal şeyi var. Buraya büyük ihtimalle benzin gelmiyor. Yani diğer taraftan petrol gelmiyor. Büyük ihtimalle ondan kaynaklı olabilir. Bayağı bir fabrika var. Büyük ihtimalle onunla alakalı bir sorun vardır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz adaya şehir stadı ve eğlence mekanlarını büyütme kararı aldım. Şurada gördüğünüz gibi bir eğlence merkezinin devamını da bu tarafa doğru aktaracağım. Ki belki şuradaki trafiği de biraz da olsa ufaktan toparlarız gibime geliyor. Şimdi ilk etapta öncelikli olarak yapacağım ilk şey şuradaki yolu çekmek. Yani stadın önündeki yolu bir ayarlamaya çalışacağım. Ağaçlı yollardan gitmeyeceğim. Bu haritada ağaçlı çok fazla bir işe yaramıyor biliyorsunuz. Benim hedefim tam şu gördüğünüz yerin ortasına şunu dikmek abi. Stadı buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Yani o sebepten dolayı da şöyle bir tane yol atsam bence buraya şimdilik kafi olacaktır. Akabinde gel, bizim stadımız neredeydi? Eşsiz binalar, stadyum. Şuradaydı değil mi? Yok, şurada. Özür diliyorum arkadaşlar. Stadyumumuzu tam buraya yerleştireceğiz. Bir adanın içinde bir şehir stadyumu olacak. Tabi buraya ulaşım lazım. Yani biz buraya vatandaşların hepsini bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Buranın elektriği var, suyu var tabii ki. Stadı şimdilik kapalı tutacağım. Yani inşaat aşamasında gibi düşünün. Buraya bir sürü alternatif yol çekmem gerekecek ve buranın eğlence aktivitelerini, her şeyini tek tek düşünüp dizayn etmemiz gerekecek arkadaşlar. O sebepten dolayı orası ufaktan bir bekleye dursun. Biz şimdi gelelim işimizin çetrefilli kısımlarını yapmaya. Abi şimdi bana bir 90 derece çıkar mısın? Şuradan bak. Şuradan şöyle çıkar mısın? Çıkamazsın. Peki. Şuradan çıksan 90 derece. Olur. Hoşumuza gider. Sen de orayı patlatmasan çok tatlı olurdu ama. Orayı patlatma abi. Orayı istiyoruz biz. Orayı kullanmak istiyoruz biz. Stadın yan yolu olsun. Şöyle alçak, yani daha küçük kapasiteli bir yolla devam edelim. Buralar dediğim gibi komple eğlence merkezlerine dönecek. Bu stadın etrafı bayağı şen şakrak bir bölüme geçecek. O sebepten dolayı ufaktan orayı öylece bırakalım. Akabinde gel abi sen tekrardan. Yani burayı bayağı bir dünya harikalarıyla falan beslememiz gerekiyor. Sonuçta burası stadyum abi. Stadyumun çevresinde her şey olur. Her şey olur abi. 90 derece değil mi? Tamam, şöyle bir alanın içinde stadyumumuz olsun. Yani taşlık, böyle kayalık. Bir de bir arkadaş yazmış galiba, yanlış görmediysem. Adam şehrin ortasına taş dikmiş demiş. Seviyoruz arkadaşlar. Taşı, toprağı seviyoruz. O sebepten dolayı taş da dikeriz, topa da dikeriz diyelim. Şuradan şehre bir giriş vermem lazım. Yani benim bu bölgeyi aktarmam için bütün trafiği şuraya gene yıkarsam %99.9 burası gene patates olacaktır. O sebepten dolayı ben şuraya bir tane alternatif bir giriş yapmak istiyorum. Şurayı patlat abi. Şurayı bir patlat. Ondan sonra şu yükseltme alçaltma aracını bir alalım. Hedefim şurayı düzeltmek. Birazcık sıkıntılı. Maalesef birazcık sıkıntılı. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksekten alçağa iniyor burası. Nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Burayı baz alsak daha iyi olur. Orayı baz alsak çok daha iyi olur. Para, tabii paranın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Paranın içinden birazcık geçiyoruz. Ama dediğim gibi her şey şehir için. Her şey tamamen şehrimizin güvenliği için yapılmış bir olay. Buraya güzel bir roundabout koymamız lazım. Aynı zamanda sol tarafa da çıkması lazım ki biz bu tarafa da bir yerleşke kurmayı planlıyoruz. İki tarafa da hizmet etmesi gerekecek yani. Hem oraya hem oraya, iki noktayı da bir şekilde ulaşım sağlamam gerekiyor benim. O yüzden dolayı buraya bayağı iyi bir kavşak yapsak hiç fena olmaz bence. Tabii bir de bunu bağlamak var. Yani bir de işin o tarafı var arkadaşlar. Ama olur ya. Çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten alçaktan, hani yükseldiği için, şu ayaklar yüksekten bağlandığı için çok bir problem yaratmaz bize. Buradan da abi gel şöylece çık. Tamam. Ana yolumuzun en azından döner kavşak kısmını hallettik. Buradan bir de şimdi stada ve diğer bölgelere gidecek araçların yolunu vermek gerekecek. Bu yolu tam terse çevirmek lazım arkadaşlar. Ya da hiç zorlamayıp şöyle bir yola mı geçsek? Daha mı tatlı olur?
Ya da bunu dediğim gibi şöyle çevireceğiz. Yani böyle bir bağlantı yapmam gerekecek. Bu da birazcık burada kötü durabilir. Yolu kaydırmam gerekir. Ama oradan sonra aşağıya bağlanması bayağı bir sıkıntı olacak. Bu işimize yaramaz. Ya şöyle bir şey koyma kararı aldım. Ufaktan bir değiştirdim arkadaşlar projeyi. Yani sebebi dediğim gibi buradan araçların içeriye aktarımını sağlamak olacak bizim için. Mümkün olduğu kadar en düzgün şekilde aktarım yapabilirsek en mantıklı da bu gibi geldi bana şu anda. Buradan bayağı bir yoğun araç trafiği olacaktır. O sebepten dolayı burayı en azından bir şeye benzetelim. Ben şunların ufak tefek açma germe işlemlerini bir halledeyim. Çok fazla stili bozmadan ufak ufak şu en azından yolları bir tık üst seviyeye çıkartayım ki arabalar geçerken başlarına dert almasınlar. Evet arkadaşlar şöyle minik minik dokunuşlarını yaptım. Ufak ufak sağını solunu bir geniş yollarla çevirdim. Şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tabii işlem başlamadan bir şey söyleyemeyeceğim. İşlem başlayınca daha net bir şekilde söyleriz. Orası dönmüyor, burası gitmiyor gibi problemleri olay çalışmaya başlayınca anlayacağız. Akabinde buradan da bir de içeriye gitmemiz gereken bir yolumuz var. O sebepten dolayı ben şuraya bir tane döner kavşak atma kararı aldım kendimce. Şöyle gel. Abi bana 480 verirsen 240 da şuradan çıkarım. Bir 240 da şöyle çıkarım. Diğer randımanlar yani hazır olanlar biraz büyük. O sebepten dolayı kendim yapmak daha mantıklı olacaktır. Şöyle ufaktan şunları bir hemen çevirelim. Olay tertemiz bir şekilde tertemiz işlesin abicim. Kimse aksini şey yapmasın. Şöyle çevir abicim şurayı. Mis. Gel sonra tekrardan. Ver bana şuradan şu yolu. Şimdi birinci yolumuz şöylece devam etsin. Buradan dümdüz bir şekilde git abi şöyle. Tamam bak buradan yolu bağladığımız anda olay çözülecek. Akabinde seni de şöyle yapsak. Bağlamak biraz zor olabilir ama işi biz çözeriz. Şu anda oldu gibi sanki. Buradan bağladığımız anda büyük ihtimalle buradaki yolu aşağıya doğru gönderebileceğimiz bir sistem yapmış olacağız. Eğer dönmezse de yapacak bir şey yok. Bir şekilde oraya da bir sistem bağlarız. Dostum o tarafların ne işin var senin ya? Heh, dümdüz yolunda git. Şu ortayı patlatsak kaymaz herhalde şekil. Aynen şu anlık sistem gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Sonra buradan da karşıya geçmemiz gereken bir yol yapmamız gerekiyor. Köprülü yapacağım abi. Daha görsel olarak en azından biraz daha sistematik böyle daha tatlı dursun diye görselli bir şekilde yapacağım. Akabinde şimdi gelelim buradaki işimizi yapmaya. Abi şuranın tam ortası hemen hemen şuraya tekabül ediyor. Şöyle çık. Şurada keskin bir dönüş var ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi burayı bir şekilde zaten kullanacağız. Şurası T olsun daha tatlı durur. Böyle T şeklinde dönersek bence çok daha stabil en azından stabilitesini koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde gene buraları da böyle faaliyeti açalım. Buralarda vatandaşlar bir şeyler kurmaya başlasın. Ya buralara da dediğim gibi eğlence merkezleri yapacağımız için bizim için gerçekten çok önemli bir alan olacak burası. Şöylece burayı da faaliyeti açar, burayı da kullanırız abi. Bu taraflara bayağı bir popülasyon gelecek. Yani buraya adamların çoğunu buraya benim bir şekilde taşımam lazım. Aksi kesinlikle ve kesinlikle düşünülemez. Şuradaki göbeği de bir değiştiririz. Buraya da güzel bir sistem yaparız. Abi durdur bir şurayı tekrar. Şuradaki yolu bana bir patlatır mısınız güzel kardeşler? Buraya daha farklı bir sistem ne yapabilirim? Şöyle küçük, minik, minimal. En mantıklısı şu gibi duracak. Bir dakika. Şurayı da patlatalım. Köprüye kadar bir dağıl abicim. Bir dağılın. Bir dağılın. Bir başka yerde oynayın lütfen. Daha küçük. O taşları yıkmasan çok güzel olacak. Orada kaya var ya. Burası yeterli olur. Bence burası çok daha düzgün ve yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gel abi şuradan seni bir şuraya bağlayalım. Çok geniş bir yolla mı bağladık? Aynen bir tık geniş olmuş. O yüzden şuna çevireceğim. Ortadaki gittikleri yolu tek yön yapsak ne olur? Buradan zaten çıkış yok abi. Buradan herhangi bir çıkış kafalarında kimse planlamasın. Öyle bir çıkış buradan yok. Buradan direkt yardırıp gidecek karşıya. Burası içeri geri hareket edebilecekleri bir nokta değil. O sebepten dolayı bence sorun olacağını zannetmiyorum. Şunları da şöyle hemen upgrade edelim. Bir üst segment otoban yollarını upgrade edelim direkt. Tamam şimdilik burada herhangi bir problem kalmadı gibi gözüküyor. En altta sadece bir şeyimiz var. Orası kalsın. Orası kalsın abi. Tamam. Buradan böylece dümdüz karşıya geçebilirsiniz. Yani buradan
içeriye girmek isteyen araçlar için de kendimize bir yol açalım. İki şekilde de burası hareket etsin. Başka türlü burada biz başarılı olamayız abi. Mümkün olduğu kadar maksimum yol bağlantısıyla burayı çözmeye çalışacağım. Gel abicim, sen buradan böyle çapraz bir şekilde yolunu oraya ver. Stadın oraya giden bir yolumuz olsun. Akabinde sizi de şuradan şuraya versem ne olur? Çok mu kitlenirsiniz? Kitlenebilir. Deneyeceğiz. Kitlenmezse sıkıntı yok. Kitlenirse başımız ağrır birazcık. Şu kırmızı ışığını da kapatalım. Ah, beceremedik. Tıklayamadık arkadaşlar. Şu kırmızı ışığını da bir kapatalım. Şuradan bir rahat rahat, gönül rahatlığıyla bir gidin gelin arkadaşlar siz. Belki buradan içeriye, şehrin bu tarafına gitmek isteyen olacak. Belki başka bir şey olacak. Dediğim gibi burası da eğlence merkezine döndüğü anda şu yol kaldırmayabilir ama. Biz şunu şimdiden büyük yola mı çevirsek? Büyük gelsin, sonra daralsın en kötü ihtimalle ya. Aa bak, burayı da çevirebiliyorsun. Tamam tamam, oldu. Sıkıntı yok. Daha iyi oldu bizim için. Şu anda daha sistemli çalışacaktır. En azından geniş yolu yani. Ki bayağı da bir araç kaçıyor. Yani gördüğünüz gibi bu taraflardan bayağı bir araç kaçmaya başladı. Hoşumuza gider. Şuranın trafiğini de azaltırsak bence çok çok daha tatlı olacaktır. Şimdi burayı yaptık. Aynı şekilde şurayı yapalım. Şuradan da gene bana bir tane yol ver abi. Ver bir tane yolunu. Ya burası da böyle olsun. Ama benim istediğim şu ya. Şu yolu genişletmem lazım. Bu yolun geniş olmasının sebebi var. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. O yol neden geniş yapmak istediğimi şimdi size anlatacağım. Bir de ben buradan karşıdan karşıya geçmek istiyorum. Yani şöyle bir şey istiyorum. Buradan karşıya bir köprü atmak istiyorum. Buradaki vatandaşlarımız da buraları kullanabilsin. Neden sadece tek taraflı olsun ki? Her taraftan gidip gelebilsinler. Çünkü burası şehrin göz bebeği olacak aslında. O sebepten dolayı burayı aktif bir şekilde kullanabilmek en önemli amaçlarından bir tanesi. Şimdi ikinci aşamalardan bir tanesine geçelim. Şuraya bana bir tane yol ver. Öyle bir yol ver ki yani burada her şey bir arada olsun. Şöyle şuraya sığar mı? Deneyeceğiz. Deneme yanılma yapacağız. Uçak nerede abi, uçak? Ver bana bir havaalanı. Ah, birazcık daha içeride olsaymış olacakmış. Dedim hem treni hem havaalanını belki sıkıştırırım ama yemedi arkadaşlar, yemedi. Şöyle sığar mı? Bir deneme yapalım tekrar. Ver bir havaalanı. Yok abi, en az şuraya kadar gelmem lazım. Aslında biraz şöyle gitsek belki kurtarır da. Tabii bir de işin şey tarafı var. O uçağın orada inme kalkma problemi olacak. Tabii ki o büyük problemlerden biri bizim için. Abi ben hiç riske girmeyeceğim. Şöylece şu tren yolunun yanına doğru şöyle ufak bir yolumu atayım. Buraya %99 artık oturur. Tamam, havaalanını da buraya verdik. Uçak inip kalkarken sıkıntı yaşarsa ona göre bir sistem yaparız. Eğer yaşamazsa zaten tadından yenmez. Bu uçağın yönü nerede abi? Bu taraftan mı gelecek? Şuradan gelecek. Eğer dediğim gibi bu dağların üstünden buraya böyle silme teğet bir şekilde iniyorsa bir operasyon çekeceğim. Eğer normal standart vatandaş gibi yani herhangi bir problemsiz bir şekilde iniyorsa zaten tadından yenmez. Yolun kenarından bana ver yolunu abicim. Ver yolunu, şu tren yolunun yanından gel. Buradan da vatandaşları içeriye aktaralım. Şuradaki ufak tefek kırmızı ışık işlerini kapatacağız. En önemli şey bu. Yani bizim buradaki trafiği aksatmamak istiyorsak ölüm rampası olmuş birazcık ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Ölüm rampası. Sonuç olarak bir şeye hizmet ediyor. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Şuradan bir yerden şu yolu aşağıya bir indir. İndirdin. Karşıya geçtin. Tekrar yukarıya çıktın. Abi uçak nasıl gidiyor? Bana bir gösterir misiniz? Bana bir göster uçağı. Buradan dönüp böyle dağın içinden gitmezsin inşallah. Çok iyisin be. Çok iyisin be. O tarafa git. Aynen abicim. Zaten olması gereken o. Diğer türlü olursa başımız çok ağrır. Gerçekten başımız çok ağrır. Şuraya da bir tren yolu sıkıştırabilir miyiz? Bir de tren yolu şuraya sıkıştırabilir miyiz? Oldu. Oldu arkadaşlar. Bir tren yolu da buraya yapıştırdık ama bu tren yolunu buraya bağlamak bizi birazcık üzebilir. Olur. Bağlanır. Severiz. Severiz abicim. Al seni de şöyle bağlayalım. Arkadaşlar tren yolumuzda vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Buradaki tamamen vatandaşları, yani burada maç izlemeye gelen deplasman takımı olur veya herhangi bir bizim kendi taraftarlarımız olur. Bir şekilde onları buralara getirttirmek. Dağların kenarlarına birazcık su kulesi atalım. Burada biraz su kulelerimiz dursun. Bağla abi su kulelerini de birbirine. Hop, buradan da aşağıya ver suyunu. Bakayım. Ver bakayım şu şehre doğru bir suyu bir indir. Tamam. En azından sıcak su operasyonunu şuralara verelim. Şimdi bir de buradan karşıya geçmemiz gerekecek. Su problemimiz gitti mi? Tamam. Su probleminizi çözdük. Bir de buradan karşıdan karşıya geçmem gereken bir köprü var. Yani dediğim gibi maksimum şekilde vatandaşları bir yerden bir yere ulaştırmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. O yüzden her noktaya bir şeyler atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kırmızı ışıklarımızı kapat. Tamam. Şimdi stadın artık açılışını ufaktan yapabiliriz. Aç abicim stadını. Açtık abicim. Stadımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Öncelikli olarak şuranın elektriğini, suyunu bilmem nesini bir çekelim. Sen şöyle bir gel. Sonra sen de şuradan şöyle gel. Buraları değiştireceğiz. Yani buralara operasyon yapacağız. Ondan yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Ben sadece şuraya bir su hattını falan bir çekeyim. En azından şu stada kadar olan kısmı bir bağlayalım. Gerisini de bir şekilde halledeceğiz. Buralar dediğim gibi dolacağı için zaten problem kalmayacak bizim açımızdan. Şehir açısından en azından problem kalmayacak. Yani şehrin cazibe noktaları sürekli değişiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, bir oraya gidiyor, bir öbür tarafa kayıyor. Vatandaşlardan nereye gideceğini eminim ki ben tahmin edemiyordur. Lan diyor, orada 10 numara Luna Park açılmış. Hadi ya, aşağıda da işte sınırsız eğlence, böyle stattır bilmem nedir. Bayağı bir şeyler yapılmış diye. Adamlar sürekli oradan oraya dönüp duruyorlar. Ama bunlar tamamen onların lehine olacak şeyler. Dediğim gibi vatandaşları hizmet için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz abi. Şöyle gel. Bana şuradan bir ver. Şuradan da bir daha çık abi şöyle. Dediğim gibi buralar komple dolsun. Al abi, şuradan da buraya bağlayalım hatta. Buradan da bağlayalım. Şurayı da bağlayalım. Bence kafi ya. Yeter bence. Çok abartmaya gerek yok. Al, burayı da şöyle yapalım. Şurayı da şöyle aşağı doğru indirelim. Yani mümkün olan her noktaya bir şeyler yapmak istiyorum. Burası zaten böyle yeterli olacaktır. Oteldir, spor kompleksidir, tesistir vesaire, bayağı bir şeyler burada lazım. Çünkü burası bizim şehrimizin göz bebeği olacak. Şimdi eşsiz binalarımıza bir gelelim. Elimizde ne var bir kontrol edelim abicim. Bu ne? Deniz ve gökdelen diyor. İşimize yaramaz. Sanat müzesi. Abi bir stadyumda şuraya yapalım. Bak, bu da burada olsun. Bir stadyumumuz daha şurada olsun ki en azından desinler ki adamlar, he bak bunlar spora önem veriyor. Şöyle maça gelenler burada bunu da görsün abicim. 2000 dolar da buna verdik de bizim para kalmadı bu arada. Ben şu oyunu bir hızlandırayım. Birazcık para toplayalım. Borsaya yüklensek mi arkadaşlar? Borsadaki son parayı da çeksek mi? Ne kadar bir param var inanın hatırlamıyorum. 800 bin dolar gibi bir para varmış. Yapıştır abicim. Şunu da alalım. Yani şu an bildiğiniz bütün servetimi şeye yatırdığım için, şehre yatırdığım için maalesef borsada 5 kuruş para kalmadı. Tamamen şehre odaklandık. Şuraya su gelmiyor. Buraya hiç su gelmiyor. Şurada yaptığımız ufak bir çalışmadan sonra buradaki istasyonlar komple kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tarafa doğru hiçbir su akışı yok. Belki şurayı biraz derinleştirirsem su gelir ama şimdilik dursun ya. Şimdilik dursun. Oraya çözüm yapacağız. Oraya çözüm bulacağız. Akabinde başka elimizde ne var? Buraya oturacak bir şey. Akvaryum olur. Bak abicim, akvaryumu dikersin şuraya. Nereye yapalım akvaryumu? Abi şöyle yol kenarına dik akvaryumunu. Vatandaşlar var ya, mutluluktan ağaca çıkacak şimdi. Dik abi akvaryumunu şuraya. Dediğim gibi vatandaşları buraya toplamamız gerekecek. Stat var, akvaryum var. Akabinde bu ne abicim? Servis hizmetleri. Olur. Severiz. Severiz abicim o tarz şeyler. Stadın karşısındaki yere mi yapsak? Yok. Burada olsun. Servis hizmetleri binamız. Yapıştırdık. Bir tane bundan yaptık. Havacılık kulübüne gerek yok. Zigurat bahçesi. Bak bu olur.
Ama bu nerede olur biliyor musunuz? Bu tam böyle turisti çekecek bir noktada olması lazım. Yani stadın böyle yanında da olabilir aslında. Dur. Onu düşüneceğim. Bu bayağı piramit gibi bir şey değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Stadın karşısında olsun abi. Adam buraya geldiğinde bir böyle bir şaşırsın, bir baksın. Ne oldu oğlum burada ya? Düşük arsa değeri diyor. Oğlum yol yaptık sadece. Bir şey yapmadık ki. Su yok. Arkadaşlar su büyük problem olmaya başladı bizim için. Ben şuraya bir tane pompa atayım. Buraya bir tane pompa atayım. Bu iş başka türlü çözülmeyecek. Çünkü su gelmiyor. Şuradaki pompaların çoğu boş şu anda. En azından şehre birazcık su pompalayalım oradan. Ufaktan da olsa bir dengeleyecektir bence. Hatta şehrin başka sınırı var mı bizim? Buraya da bir tane su pompası atalım. Buradan da bir su takviyesi yapalım şehre. Dediğim gibi birçok noktadan içeriye bizim su sokmamız gerekiyor. İş bayağı bir kritik seviyelere ulaştı. Burada ne oldu? Elektrik yok su pompalarında. Geldi abi elektriğiniz. Geldi. Merak etmeyin, gönderdim elektriğinizi. Tamam. Şimdi orayı çözdük. Şu stada da bir elektrik vereyim. Bunlar da artık ağlayıp sızlanmasın. Ya da vermeye gerek yok. Abi buraya hemen gel. Stadın yanına bir tane botanik bahçe çak. Dediğim gibi burası tamamen dolacak abiciğim. Tamamen dolacak buralar. Buralar var ya, eğlence böyle dip dip yapacak yani eğlence. 2 tane parkımızı attık. Akabinde bize ne lazım abi? Ne lazım? Buraya çocuklar için çok fazla bir yatırım yapmaya gerek yok. Balıkçı adası yapardık ama maalesef su yok arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Suyumuz olmadığı için herhangi bir işlem yapamayacağız. Burada bu ne abi? Bilim merkezi. Bilim merkezinin burada işi yok. Burasının bilimle hiçbir alakası yok. Yüksek faiz kulesini bankaların oraya yaparız. Opera binasına da gerek yok. Sanatsal bir çalışma yapmıyoruz. Futbol sanattır. Ama biz burada sanat yapmıyoruz arkadaşlar. Afet anıtımız var. Bak, bu güzel olur. Stadın hemen girişinde bir afet anıtı. Ya da şu karşısında. Nereye yapsak bunu ya? Buradan trafiğin çok çektiği bir noktaya. Tıp 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 tıp. Şuraya mı yapsak? Şu karşıdan girişe mi yapsak? Abi şuraya yapalım. Vatandaşları dediğim gibi bu içerilere çekmemiz lazım bizim bir şekilde. Şöyle bir afet anıtında bu stadın yanına yakışır. Bu stadın yanına yakışır. Bu bayağı bayraklı mayraklı bir şey. Stadın yanına çak abi şunu. Uf diyorum bak. Abi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani gerçekten çok güzel gözüktü. Başka elimde ne var benim? Ulaşım kulesi. Burada bayağı bir ulaşım istasyonu olacağı için ulaşım kulesi şöyle bir noktada bence güzel olur. Buraya yakışır mısın şuraya? Yakışırsın bence. Ya da şuradan mı gözüksün? Bilemedim ki ya, bu nereye saplasak? Şehrin yanına yapsak orada isyan ederler. Şu karşıda tam şuraya yapsam şeyi parçalıyor. Taşları ellemeyin oğlum. Taşlara zarar vermeyin ya. Taşları seviyoruz. Abi allem ettim. Oraya döndüm. Buraya döndüm. En mantıklı yer burası geldi bana ya. Şuraya bir tane yapıştıralım. Dediğim gibi burası tamamen şehrin göz bebeği olacak. Bak suyu yaptık ama elektriğini vermedik. Olur. Severiz. Al abi sana bir tane park atayım ben şuraya. Elektriğini buradan aktar. Olur mu? Hem buradakiler sevinsin. Yok arsa değerim düşük bilmem ne. Adamlar terk etmiş. Aa, bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Oğlum ne yaptık lan? Sövmedik etmedik. 3 tane ağaç diktik yani, buraya yol attık. Araba geçiyor yani, biz ne yapalım? Senin evin değerli de tamam da buradan da insanlar stada gidiyor, sağa sola gidiyor. Düşük arsa değeri diyor ya. Al tamam hadi gidin. Hadi gidin, burayı bilen adamlar otursun o zaman. Al yeniden yapın. Müteahhite verdik burayı bir daha. Ne yapayım ben? Arsa değerin nasıl düşük oğlum senin? Su gitti ya ondan arkadaşlar, büyük ihtimalle bunların derdi. Onu da çözeriz. Onu da çözeriz güzel kardeşim. Ver bana şunu. Dur. Şunu ver. Şunu ver bana abi bir dakika. Şunu da ver. Gel. Gel. Hadi şuradan suyu ben size bir getireyim bakayım. Arsa değeriniz düşük diyeceğiniz mi demeyeceğiniz mi? Oğlum bak param zaten yok. Bir de ben buraya çukur açmak için para harcıyorum ya. Dol oğlum su hadi. Dol çabuk gel, şuradaki adamların arsa değerleri çok düşmüş. Belediye olarak şuraya bir müdahale edelim bari. Ne yapalım? Adamlar ağlıyor. Arsamda değer kalmadı bilmem ne olmadı diye.
Gelsin abi şuradan en azından dere geçsin ki. Yani vatandaşları da buraya çekeceğiz. Bir hizmetimiz olsun. Buradan bayağı bir su çekmemiz lazım ama. Bütün pompalar boş baksanıza. Neyse bir su gelsin de ona göre bir operasyon yaparız. Su bir gelsin yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Şu pompa istasyonunu ben şuradan kaldırayım. Buna artık gerek yok. Suyu bir salsın. Su bir içerilere doğru bir ilerlesin bakalım. Tamam. Şuraya elektrik gelir. Ondan yana problem yok. Düşük arsa değeri diyorsun. Bak şimdi beni söylendirme bana şimdi kendine. Bana şimdi kendine söylendirme. Tamam kardeşim. Al. Düşük arsa değerim varsa ben buradaki tropik bahçeyi de alır. Buraya çekerim. Tamam mı? Al sana bir de yanımdan yol atarım. Al sana bir de yanımdan yol atarım. Tamam mı? Daha da düşük arsa değerine sahip olursun. Belediyeyiz biz abi. Her türlü imkanı sağlarız. Eğer adam bize sıkıntı çıkartıyorsa biz de ona sıkıntı çıkartırız. Al abicim şimdi sana düşük arsa değeri. Hadi bakayım. Hodri meydan. Şimdi gör düşük arsa değerini. Daha mı düştü daha mı arttı? Patlat abi şunları da. Patlat patlat patlat. Bu sıkıntı çıkartan arkadaşları buradan gönderiyoruz. Hadi bakayım aslanlarım. Hadi. Başka kapıya. Başka şehre. Başka şehre yerleşin. Başka şehirde mutlu olurlar. Ne diyeyim abi ben elimden geleni yapıyorum. Adamlar mutlu olsun diye buralara bak dünyanın anıtını dikiyorum. Stat yapıyorum. Karşıdan karşıya tren geçiriyoruz. Uçak yapıyoruz. Adam diyor ki benim arsamın değeri düştü. La yapacağız az bir sabretse yapacağız da yok. Sabır yok abi. Vatandaşta sabır yok. Ne yapayım? Ben de ufaktan bir gözdağı verdim. Şimdi geldik işin çetrefilli kısmına. Arkadaşlar şurayı boyuyoruz. Şu alanı boyuyoruz abi. Şu alan bizim eğlence mekanlarımızdan biri olacak. Yapıştır şuraya abi eğlenceyi. Şuraya kadar bence kafi. Sonra ticari uzmanlıklardan eğlence uzmanlığını çak şuraya. Doldur abi dükkanlarını. Ver bana şunu. Şununla şöyle direkt çeke çeke boyayalım. Yapıştır abi şuraya ticaret binalarını. Eğlence uzmanlığı artık ne çıkacak? Otel mi çıkacak? Şey mi çıkacak bilmiyorum ama bir başlasınlar yapmaya. Ne yapıyorsun kardeşim sen? O spor salonu bilmem ne fitness'tır, ıvırdır zıvırdır. Buralar bayağı aktif bir şekilde dolacak. Güzel. Güzel güzel gayet iyi. Sen de şuraya kadar çık. Şu alana bir şunlardan vereceğim. Bakayım ne çıkacak bilmiyorum. Tamamen orası deneme yanılma olacak. Akabinde şuraya otel motel lazım. Tabii ki bayağı bir otel lazım buraya. Biliyorsunuz burası artık şey değil. Burası 10 numara bir mekan. Buna gerek yok. Abi şuna gerek var mı? Alışveriş merkezi deniz kenarı olur. Deniz kenarında olur aslında bak şöyle bir şey yapabiliriz. Burada denizin kenarında akvaryum yanında küçücük minimal bir otel. Buraya bayağı bir otel yapalım. Yani burası oteller bölgesi olsun hatta direkt. Oteller şuradaydı. Parkın içinde yapıştır. Bir üst seviye için tamam onu hallederiz. Onu hallederiz. O kolay. Onu yapmak kolay. Abi şuraya bir tane otel dik. Tamam mı? Şunun yanına bir tane, karşısına bir tane otel yap. Buraya büyük ihtimalle dediğim gibi yeterli sayıya gelecektir. Abi şu stadın yanına daha büyük otellerin çıkmasını bekleyeceğim. Niyetim, amacım o. Çıkar büyük ihtimalle çok sorun olacağını zannetmiyorum. 3-4 tane otellerimizden buralara atalım. Şundan filan gerek var mı? Yok abi 3 yıldızlı otellerle devam et. 3 yıldızlı otellerle yapıştır. Şimdi geldik işin otopark kısmına. Tabii ki şehrin en önemli şeyi otopark yani. Buraya kadar adam gelecek. Otoparkı koymak lazım. Buralarda bayağı bir otoparkımızın olması lazım. Şurada bir otoparkımız olsun. Bu vatandaşlar bir mutlu mutlu takılsın abi. Stadın yanında en önemlisi stadın yanındaki otoparklar. Buraya bir tane katlı otopark dikelim. Hemen stadın yanında hizmet versin. Sonra diğer otoparkları küçük küçük yerleştireceğim arkadaşlar. Çok abartmadan. Böyle 1-2-1-2 otopark koyalım şuraya ki dediğim gibi vatandaşlar arabalarını çekerken herhangi bir problem yaşamasınlar. Otelin yanına da at bir tane otopark. Otelin yanına da karşısına atalım. Otelin karşısında otoparkımız olsun. Sonra şuralarda 2 tane otopark yeter. Çok abartmayalım. Şuraya bir otopark. Köşeye bir tane atalım. Şuraya bir tane atalım. Dediğim gibi tamamen vatandaşlarımızın iyiliği için yapılan bir hizmet bu arkadaşlar.
Başlangıç olarak belki diyecek ki adam lan o koca arsa var orada, oraya otopark mı yapılır bilmem ne, ama dediğim gibi burası tamamen onların mutluluğu için yapılmış bir tesis. Parklar, bahçeler, akvaryumlar, şu görselin güzelliğine bak ya. Adamlar burada vızır vızır takılacaklar şimdi, eğlencenin dibine vuracaklar abi. Elektrik gelir size, merak etmeyin, elektriği göndereceğiz. Sonra stadın etrafına şuradan bana şu alan boyamayı ver tekrardan. Küçük minik 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 iç kısmına mı dış kısmına mı çıksak? Dış kısmına çıkalım abi. Şu dış kısmını şöylece sakin sakin boyayalım. Bir de birbirine değmemesi lazım. O da büyük bir sıkıntı. Şöylece gel şuraya kadar bana yeter. Öteki tarafa gitmesine gerek yok. Öte taraf çok lazım değil. Şuraya da şunu ver. Yani stadın etrafı bayağı gösterişli binalarla çıksın abicim. Bizim için önemli. Koca şehir stadımız var. Tabii ki bunun içinde karşılığını almamız gerekiyor. Şuralara da yapacaklarını. Burada da binalarımız yükselmeye devam etsin. Burada da en yüksek katlı binalar çıkacak arkadaşlar. Böyle dev gibi binaları da buralara yerleştirelim. Ofis binalarımız, yüksek teknoloji binaları diyelim. Buralarda da onlar çıkmaya başlasın. Akabinde buraya başka koyacağımız bir şey var mı? Ufak tefek kırmızı ışık problemleri var. Onları çözeceğim. Herhangi bir içinde şüphe kalmasın. Onların hepsini çözeceğim şimdi. Şuraya attığımız dükkanlar ne? Bir restoranmış. Tamam, olur. Restoran, fabrikadan halka, olur olur. Buralar gayet yeterli bir şekilde dolacaktır. Bayağı bir eksik var. Ufak ufak doldura doldura gideceğiz. Şimdi şurada bir de bizim AVM'lerimiz var değil mi? En büyük AVM'yi koyduk. Şu an elimde 2-3 tane AVM kalmış. Abi şuraya stadın yanına bir yere bir şey yapsak. Bunu şey gibi düşünün. Stadın alışveriş merkezi, işte yani store'u. Kulüp store gibi düşünebilirsiniz. Kulübün store'u gibi. Şu otoparktan dolayı yapamıyoruz değil mi? Bak şuraya otopark attık ya. Seni şuraya alayım dostum. Tamam mı? Seni oraya alayım. Şu işi bir çözelim biz. Şuraya bir tane alışveriş merkezi atalım. Tamam. Şuraya da bir store'umuzu atalım. Stat store. Bence olur. Bence işimize yarar. Buraya AVM'leri bas abicim, AVM'lerini. Birkaç noktada en azından AVM'miz olsun. Yani vatandaşlar dediğim gibi buraya geliyorsa karşılığını alsın abi. Şuraya da bir tane de şu arka taraflara küçük bir AVM yaparsak en azından burayı da çözmüş oluruz. Yani buradaki vatandaşlara da bir hizmet sunmuş oluruz. Şu an bütün AVM binalarını kurduk. Herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Burada Merkez Park var. Bak bunu yapabilirdik ama bu bayağı büyük bir arkadaş. O yüzden bence buna gerek yok. Yani stadın şöyle şuraya falan sokarız bunu ama dediğim gibi kayalık bölümü komple ortadan kaldırır. O da benim işime gelmez işin açıkçası. Çok sevdiğim bir şey değil o tarz bir aksiyon almak, ama burası bayağı bir doldu. Bayağı doldu hem de. Normal değil yani burayı doldurmak. Çek suyunu. Senin suyun mu yokmuş? Çektim abicim suyunu. Suyun geliyor şimdi, merak etme. Gençler siz burada ne yapıyorsunuz? Burayı kattınız birbirine ha. Hadi bakayım. Hadi aslanlarım. Bence bu şekilde durması daha düzgün. Yani doğal bir yapının arkasına yapılmış bir stadyum. Bence çok daha tatlı olacaktır. Bir maçımız iptal edilmiş ama dediğim gibi çözeceğiz. Yani buraları halledeceğiz. Su gelmedi mi? Suyu da aslında açtık ama suyun buraya gelesi yok arkadaşlar. Suyun buraya gerçekten hiçbir şekilde gelesi yok. Ben şurayı indirsem peki ne olur? Neden bu kadar yavaş indiriyorsun peki? Patlat abi şurayı, şuradan şuraya bir su gönder gitsin ya. Vatandaşlar su istiyor. Bak orada adamlar ağlıyor, su yok su yok su yok diye. Normalde şurayı hiç alasım yok da alacağım yani. Sırf şurayı temizleyebilmek için alacağım en sonunda burayı. Gerçi gideriz arkaya doğru ya. Zaten şeyden yana bir sıkıntımız yok. Bir sürü yer alabiliyoruz. Al abi şurayı. Ver bana şu şeyi. Ver abi, nerede? Şu muydu? Heh şu. Abi şunu, hatta şununla baz al. Şunu baz al. Şurayı bir çak aşağıya doğru. Burayı bir yık. İndir 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 abi. Buraya dolsun su ya. Bir rahat rahat bir ilerlesinler şurada. Bas abi şurayı. Heh, tamam. Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Alın size, hatta bak şuradan da şöylece suyu da geçireceğim şimdi.
Alın size su. Alın size su oğlum. Alın alın alın. Hadi buradan böyle gitsin. Tamam. Bence kafi. Şimdi su gelir herhalde artık. Buraya koca adayı kaldırdım. Yani bir zahmet su gelsin. Şurada ufak bir sıkıntı var. Ama o gerek yok. Buradan zaten alıyor. O kadar da önemli değil arkadaşlar. Buradan cayır cayır şimdi su aşağıya şehre doğru dolacaktır. Bizim de buradaki imkanımız için bayağı bir avantaj sağlar. Sende de mi su yok oğlum? Birinize su veriyorum, biriniz su yok diye ağlıyorsunuz. Al sana su. Tamam mı? Al sana su. Suyunu da gönderdim. Şimdi burada bayağı bir sıkıntı var. Gördüğünüz üzere burası sürekli bir isyanlarda. Severiz. Severiz. O tarz işleri severiz. Şimdi ver bana sağlık hizmetlerim nerede benim? Şurada. Abi şu yola bir tane krematoryum şart. Ne kadar yetişir bilmiyorum. Yolun iki kenarına da yapacağım. İki yöne de hani geliş gidiş olarak iki tarafta da bu işlemi başlatalım. Siz evleri yıktınız ama buraya arkadaşlar birazdan su gelecek. Siz bilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış bir olay. Biz belediye olarak hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz. Buraya elektrik aktarımı işi var. O da bizim için bir problem. Yani oraya da o işi çözmemiz lazım. Sonra şu ortalara da bir yürüyen işte vatandaşların hareket edebilecekleri alanlar yapacağız. O da artık bir sonraki işlemimiz olacak diyelim ama en azından şurayı şimdilik yapalım. Böyle abi adamlar yürüsün ya. Adamlar niye yürümesine karışıyorsunuz ki? Adamlar doya doya istedikleri her noktadan, istedikleri her noktaya yürüyerek gidebilsinler bence. Bu özgürlük yani. Biz de belediye olarak buna tamamen destekçiyiz. Kesinlikle hiçbir vatandaşımızın yürüme özgürlüğünü elinden almamaya çalışıyoruz. Burası da doğal bir güzellik. Adam belki böylece yürümek isteyecek buralarda, gezmek isteyecek. Bir bakacak, aa bak burada kaya varmış, taş varmış. Sever bizim yaşlılarımız biliyorsunuz, öyle dolaşmayı falan sever. O sebepten dolayı adamlara biz hizmetimizi sunalım. İsteyen yürüsün, isteyen koşsun abicim. Al abi şuraya da şöyle yap. Yapıştır şuradan da yaya yolunu. Kusura bakmayın, ufak bir belediye işimiz var. Şuradan çekelim. Hafiften bir böyle şey yapacaklar. L yapacaklar ama binasını yıkmayalım adamın. Üzülmesin. O kadar emek vermiş oraya yapmış. Biz de tutup da o emeklerini çöpe atmayalım abi adamın. Şuradan geç karşıya. Sen de şuradan şöyle karşıya geç. Dediğim gibi en azından birçok noktadan da yaya yolu çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Buralara adam gelmeye başlamıştır. 35 kişi gelmiş bile. Uçakta kaç kişi var kardeşim? 8 yolcu da uçakta varmış. Güzel. Maç zamanı ben burayı göreceğim. Maç zamanı ne kadar adam gelecek onlara bakacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi şuradan şu anlık gelen yok. Ama emin olun daha ilerleyen zamanlarda oradan bayağı bir vatandaşı bu tarafa doğru alacağımızı tahmin ediyorum. Şimdilik çıkmaz yol gibi duruyor. Belki şuradan da karşıya ince bir köprü atabiliriz. Hani o da bizim için bir artı diyelim. Belki kullanırız. Daha tatlı bir şey çıkmıyor musun kardeşim ya? Şöyle ya. Al. Al abicim sana şöyle de bir köprü yapalım buradan. Buradaki vatandaşlarımızı da en azından oraya gönderelim. Tamam. Yani en azından şehirde böyle güzel bir görsel olsun ki vatandaşların buraya gittiğine değsin. Trenden inen adam pıtı pıtı buradan karşıya çok rahat bir şekilde yürüyebilir şu anda. O da bizim için güzel bir avantaj. Gel abicim sen şimdi şuraya şöyle. Buradan da karşıya köprüyle geç ya. Kardeşim köprüyle geçemiyor musun? Çok mu zor? Neyse normal geç hadi al. Uğraşmayacağım seninle şimdi. Şöyle gel. Tamam, sonra şuradan gel biraz daha. Yapıştır abi şuraya. Adam yaya olarak da buradan gerçi çok çirkin oldu. Normal yoldan yürüyerek gelir ya. Niye yaya yolundan gelsin ki değil mi? Mantıksız. Mantıksız arkadaşlar. Mantıksız şeyleri sevmiyoruz. Atlattık abicim. Zaten buradan yürüyerek geliyorlar. Boşu boşuna şuraya ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bir tane abi bir yeltendi ama onu da durdurduk. Bir yeltenmişti görmüştünüzdür. Ufaktan bir o tarafa doğru yürümeye çalıştı. Ama engelledik. Engelini koyduk. Şu anda burada bayağı bir trafik sıkışmış. Bayağı bir vatandaşlar rağbet gösteriyor. Stadımızın görüntüsü de bu şekilde oldu. Arkadaşlar umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.